Merhaba örgü severler. Bugün sizlere bonbon modelli hırka yapımını paylaşmak istiyorum. Hırkamız 2-2,5 yaş bebeklerimiz için uygun olacak arkadaşlar. 6 adet düğme kullandım. 2,5 yumak Nako Elite Baby kullandım arkadaşlar ve 3,5 numara şiş ile hazırladım. Bayağı büyük ve kullanışlı bir hırka oldu arkadaşlar. Hırkamızın omuz hizasından itibaren yaka kısmındaki ölçüm 37 santim. Omuz hizasına kadarki ölçüm 38 santim oldu ve en uzunluğumda 34 santim oldu. Rahatlıkla 2,5 yaş bebeklerinize kullanabileceğiniz sayılarda bir çalışma yapmış olduk. Detaylı anlatımına başlayalım. Evet örgü severler, artık hırkamızı anlatmaya başlayabiliriz. Şişime 84 ilmek takarak başladım arkadaşlar ve bu 84 ilmeğimizi 5 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı ördüm. 5. sıraya döndüğümde ilk ilkevimi açtım. Her 13 diş haroşa arayla 14. sıramıza başlarken 5 kez olmak üzere ilkevlerimizi açmaya devam edeceğiz. Roba kurulumunu birlikte şimdi yapabiliriz arkadaşlar. İlk etapta kenar patlarımız haroşalardan oluşacak ve toplamda 7 ilmek kenar patlarımız için, her iki baş için örgümüz bitene kadar devam edecek. 3, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğimden itibaren düz örmeye başlıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmeği tamamlamış oldum. Burada bir kez artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir kez daha dolamamı yapıyorum ve kol için 11 ilmeğimi düz örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Doluyorum. Bir ilmek düz doluyorum. Arka bedene başlıyorum. Arka bedenimiz için 24 ilmek düz öreceğiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 24 ilmeğimizi düz ördüm. Diğer kolumuz için bir kez doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar doladım ve 11 ilmeğimiz düzden oluşacak kollarımız için dedik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi kolumuz için düz ördüm. Doladım. Bir düz. Doladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Ve birinci roba ayrım sıramı tamamlamış olduk birlikte. Örgümün arkasına dönüyorum. Bütün ilmeklerimiz ters örgüden oluşacak. Kenar patlarımız haroşa ilmeklerimiz. Doladığım ilmeklerim de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimi arka tarafımda ters olarak örüyorum başa kadar. Evet, kamerayı şöyle biraz daha yaklaştıralım ve başlayalım ikinci sıramız arkadaşlar. Baştan yine 17 ilmeğimi örüyorum. 7 ilmeğim haroşa olmak üzere ve geriye kalan 10 ilmeğim düz olmak üzere. 17 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Bir önceki artırma sıram burası. Sabit bir ilmek düzüm gördüğünüz gibi ortada. V şeklinde açılım olacağı için robamız arkadaşlar 17 ilmeğimi ördüm. Bir kez doladım. Bu kez ortada bir ilmek değil 3 ilmek düz örmem gerekiyor. Bu 3 ilmek düzümü ördüm. Tekrardan doladım ve 11 ilmeğimi sayıyorum orta kısım için. Kollarımız ama V şeklinde geldiği için sayılarımız ikinci kısımda da değişmedi. 11 ilmeğimi düz ördüm. Bakın artırma yapmış olduğum ilmeklerim bunlar. Bir ilmek ortadaki sabit düzüm. Şimdi burada tekrar dolamamı yapıyorum. Ortada 3 ilmek düzüm örüyorum. Tekrar doluyorum.
Ve arka bedenimiz 24 ilmekten oluşmuştu. 24 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 24 ilmeğimi ördükten sonra bir kez doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar doladım ve kollarım için 11 ilmeğimi ördüm. Doladım. 3 ilmek düzümü ördüm. Doladım. Şimdi 17 ilmeğimin 10 ilmeğini düz, 7 ilmeğini haroşa örerek diğer yan için sıramı tamamlamış oluyorum. Böylelikle ikinci artırma sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü artırma sıramızda arkadaşlar ortadaki 3 ilmek düzümüz yerine 5 ilmek düz örmemiz gerekiyor. V şeklinde artırmalar olacağı için geriye kalan sayılarımız yine aynı. Düz öreceğimiz ve haroşa öreceğimiz sayılarımız değişmeyecek. Ön yüzde 3. artırmamızda. Arka bedenimiz ters örgüden ibaret demiştik. Şimdi başa kadar terslerimi örüyorum. Üçüncü artırma sıramızı birlikte yapalım. Yine 7 ilmek haroşalarımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek düzümü ördüm. Bakın ortada bir ilmek düzüm ilk sırada, gördüğünüz gibi ikişer ilmek sağda ve solda ilmeklerimizi eklemiş olduk. Şimdi doluyorum. Bu kez ortada 5 ilmek düz örmem gerekiyor. Bir önceki artırma ilmeklerimi dahil ettiğim için 5 ilmek düzümü ördüm, doladım. 11 ilmek düzümü ördüm. Doladım. Yine arada 5 ilmek düz ördüm. Doladım. Arada arka bedenim için sayım 24 ilmekti. 24 ilmek düzümü örüyorum. 24 ilmek düzüm ördükten sonra doladım. 1, 2, 3, 4, 5 düz doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 düzüm kolum için doladım. 5 düz doladım ve geriye kalan 17 ilmeğimin 10 ilmeği düz, 7 ilmeği haroşa, başa kadar gelmiş oldum. Arka kısımda bütün ilmeklerim yine ters örgüden ibaret olacak ve birinci V'mizi tamamlamak için dördüncü sıramıza döneceğiz. Birinci V'miz için son artırma sırasında birlikte yapalım. Evet. Geldik yine haroşalarımızı ördük. Kenar kısmımız için 10 ilmek düzümüzü yine birlikte örüyoruz. On ilmek düzümden sonra bir kez doladım. Bu kez 7 ilmek ortada düz örmem gerekiyor. Birinci V'mizin son sırası bu. 7 ilmek düzümü ördüm, doladım. Gördüğünüz gibi ajurlarımız bu şekilde oluştu. Yine aynı şekilde 11 ilmek düz örüyorum. Doladım. Ortada 7 ilmek düzümü ördüm. Doladım. Ortada 24 ilmek arka bedenimiz için düz örüyorum.
doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm, doladım. Tekrar diğer kolumuza geldim. 11 ilmek düzümüzü ördüm. Doladım. 7 ilmek ortadaki ilmeklerimizden düzümüz. Doladım. 10 ilmek diğer yanımız için düz. Yedi ilmek haroşa, sıramın başına geldim. Arka kısmımız ters örgü ve birinci V'mizi bu şekilde oluşturduk. İkinci V'mize başlarken yine birlikte ikinci sıramızın kurulumunu da yapalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra artırmamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi şu ortadaki bir ilmeğimiz sabit düz ilmeğimiz olarak düşündüğümüzde ve 4 kez artırdığımızda 17 ilmek olarak başladığımız ön ilmeğimize 4 ilmek daha eklenmiş oldu. Artık önlerimiz 21 ilmekten oluştu. Kollarımız arkadaşlar bir düzden diğer düze kadar düşündüğümüzde 4 ilmek sağdan 4 ilmek soldan ekleme yapılmış oldu. Böylelikle 11 ilmek, 4 daha 15, 4 daha 19, artık kollarımız 19 ilmekten oluşacak ve arka bedenimiz 32 ilmek sayısına çıkmış oldu artırmalarımızdan sonra. Sayı ile çalışan ve sayısız yapamayan arkadaşlar için bu şekilde belirtmiş olduk. Mantık olarak ise ne yapacağız arkadaşlar? Tekrar ilk yapmış olduğumuz sıradaki işleme geri dönüyoruz. Baştan 7 ilmek haroşamı ördükten sonra bakın burada ortada bir ilmek sabit düzüm vardı. Bu düzüme gelene kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ortada bir ilmek düz sabitime geldim. Şimdi bu düzümün sağına bir kez doladım. Bir ilmek düz, soluna bir kez doladım. Ve gördüğünüz gibi şu birinci sıradaki yapmış olduğumuz ilk işlemi tekrardan yapmış olduk. Ve yine V şeklinde 4 kez artırma yapacağız. Birinci sırasını yapmaya başladık. V'lerimiz toplamda 5 tane V'den oluşacak ve robamız böylelikle 20 kez artırmadan oluşmuş olacak arkadaşlar. Kollarım için düzlerimi ördüm. Nereye kadar? Şu ortadaki bir ilmek sabit düzüme gelene kadar. Düzlerimi ördükten sonra bir dola, bir düz, bir dola işlemimi yaptım ve arka bedenime başladım. Arka bedenimde ise yine mantığım değişmedi. Şuradaki bir ilmek düzüme gelene kadar arka bedenimi örüyorum. Evet, bir dola, bir düz, bir dolayı arka bedenimdeki düzlerimi ördükten sonra tekrarladım. Diğer kol çalışmama başladım. Ortada bir ilmek düzümün sağına bir dola, bir düz, soluna bir dola ve geriye kalan 21 ilmeğimi örerek sıramın başına geliyorum. Şimdi bakalım robamızın son haline. Birinci V'mizi oluşturduk. İkinci V'mize başladık. Toplamda bu şekilde 4 tane
delikli ajur artırması üst üste geldiğinde tekrar sil baştan başlıyoruz. Ve 5 kere 4 20. 20 kez robamızı artırmış olacağız. B'lerimizden 5 adet yapacağız. 20. artırmamız bittikten sonra herhangi bir artırma eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimizi 3 sıra boyunca haroşa öreceğiz. 3 diş boyunda. 3 diş haroşamızı ördükten sonra kol çalışmamıza başlayacağız. Kollarımızı bitirdikten sonra beden kısmımızı örerek finale doğru ilerleyeceğiz. Şimdi dilerseniz ben robamı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Söylediğim yere kadar işlemlerimi yapıp geliyorum. Kol ve beden kısmındaki model çalışmamızı birlikte yapalım. Evet örgü severler, hırkamızın roba kısmını tamamlamış olduk. Şöyle biten kısmını göstereyim. Gördüğünüz gibi 5 adet V çalışması yaptık. Her biri 4'er artırmadan oldu. Ve 4 artırmamız bittikten sonra da 3 dişten oluşacak haroşalarımızı ördük. Şu an şişimde 244 ilmek var arkadaşlar. Bu 244 ilmeği nasıl kullanacağız? Bunu da değerlendirelim. İlk önce kısa bir özet yapalım arkadaşlar. Toplamda 84 ilmek olarak yolculuğumuza başladık biliyorsunuz. Şu şekilde bir kamerayı yaklaştırayım, görmeniz daha net olsun. 84 ilmeğimizin 24 ilmeğini arka beden için kullandık. 11 ilmek kollarımız için kullandık arkadaşlar. Ve önlerimiz toplamda 17'şer ilmekten oluştu. Robalarımızın ortasında tam birer tane ajur artırmalarımızı yapacağımız düz ilmeklerimizden oluştu. Ve bunu toplamda 20 artırma yaptık. 20 artırma sırasından oluştu örgümüz arkadaşlar. Ve sonuçta elimizde 244 ilmeğe ulaşmış olduk. Şimdi bu 244 ilmeğin 37 ilmek önler için kullanacağız. Kollarımız 51 ilmekten oluşacak. Arka bedenimiz ise 64 ilmekten oluşacak. Şimdi şuradaki birer tane ilmeklerimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu birer tane ilmeklerin ön kısım için olanı önler için kullanacağım ve böylelikle her bir önüm 38 ilmekten oluşacak ve arka kısımda şu kısımdaki olan birer tane ilmeğimi ise arka beden için kullanacağım. Böylelikle arka bedenimiz 66 ilmeğe oluşacak. 51 ilmekten oluşacak kol ilmeklerimiz ise devam edecek arkadaşlar. Kısa bir özet çalışması yaptıktan sonra anlatımımıza devam edelim. Şimdi 37 ilmek, bir ilmekte ajur ortasındaki düzüm 38 ilmeğimi örgümde düz olarak öreceğim. 3, 6, 7 ilmeğimi haroşa ördüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet ortadaki bir ilmek sabit düzümün denk geldiği ilmeğimi de ön bedenime dahil ettim. 38 ilmeğimi ön bedenim için düz ördüm. İlmek belirleyicimi taktım. Şimdi kol için 51 ilmeğimi yeniden düz örüyorum. Yeniden 51 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi kollarımdaki ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra 51 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet bir sıra düzümüzü örmüş olduk haroşamızdan sonra. Tekrar örgümde geriye dönüyorum. Artık ilmek belirleyicilere ihtiyacım kalmadı. Çünkü kol ilmeklerim 51 ilmeğim gayet net bir şekilde belli arkadaşlar. Bir sıra düz ördüm. Dönüşte bir sıra ters ördüm. Şimdi tekrar bir sıra düz, bir sıra ters, gidiş bir, dönüş 2, 4 sıradan oluşacak. İlk model çalışma sıramız. Daha sonra gidiş 1, dönüş 2 olarak sayacağız ve 6 sırada bir model çalışmaya devam edeceğiz kollarımız için.
Gidiş 1 dönüş 2 4 sıramızı ördük arkadaşlar. Şimdi baştan ilk ilmeğimi alıyorum. Takip eden 2 ilmeğimi de alıyorum ve 3 ilmek oldu. Şimdi bonbon modelimiz için bu ilmeğimi takip eden 4. ilmeğimi 3 kez şişimden çıkarıyorum. 1 2 3. Daha sonra çıkarmış olduğum bu ilmeğimi şişime bakın düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Çıkardığım ilmeği tekrardan modelime katmış oluyorum. En son tabanda örmüş oldum bu modelimi gördüğünüz gibi. Ve takip eden yeniden 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 4. ilmeğimi yine 1 2 3. İlk sefer için böyle yapacağız arkadaşlar. Daha sonraki modellerimizde 6 sıra öreceğimiz için bu çıkardığımız sayı çoğalacak. Gördüğünüz gibi şu bir ilmeğimi 3 kez çıkardıktan sonra taban kısmında yakalıyorum ve arkadan ilmeğimi alarak örüyorum. Yine 1 2 3 ilmek düzümü ördüm. Dördüncüye geldiğimde 1 2 3 kez çıkardım. Düzümü ördüm, şişime taktım. Yine bir düz, 2 düz, 3 düzümü ördüm. 4'e geldim. 1 2 3 kez çıkardım. Dördüncüsünü düz öreceğim. 1 2 3 kez ördüm. Dördüncüsünü çıkarıyorum. Bir, iki, üç kez ördüm. Dördüncüsünü çıkarıyorum. Üç kez ördüm. Bir, iki, üç kez çıkardım. Son çıkarmış olduğum ilmeğimi düz ördüm. Biraz da sıkılıyorum. 1 2 3 kez ördüm. Dördüncüsünü yeniden çıkardım. Evet, 3 kez daha ördüm. Dördüncüsünü tabanda birleştirdim ve kalan 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 51 ilmeğimin başına geldim. Birinci sıramızı, bonbon şekeri modelimizin birinci sırasını tamamlamış olduk. 51 ilmek üzerinde çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi örgümde geriye dönüyorum. Ters örgüyle devam ediyorum. Evet arkadaşlar, arka kısımda bonbon şekeri modelimizi uyguladıktan sonra tersimizi ördük. Daha sonra gidiş 1 dönüş 2 6 sıra ekleme yaptık. Şimdi tekrardan bonbon modelimizi uygulayacağız arkadaşlar şişimizde. Şimdi 3 tane ilmek ördük. Artık bu düşürmeleri, ilmek düşürmelerimizi 3 ilmeğimizin üzerinde, tam 3 ilmeğimizin ortasındaki ilmeğe uygulayacağız. Daha sonra sağda ve solda kalan 3 ilmeğimiz bizim model çalışmamızı bir sonrakisi için, yani düz öreceğimiz bir sonraki sırada model çalışacağımız ilmeklerimiz olacak. Şimdi ilk bonbon modelimiz şu arada görünüyor. Yalnız bu kenar ilmeğine denk geldiği için bunu geçeceğim arkadaşlar. Burada bir ilmek düşürmemiz var, görüyorsunuz. Bu ilmek düşürmeler ortalarda kalacak. Tam 3 ilmek düz ördük. 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğe ilmek düşürme yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 3. Bakın ilmek düşürdüğüm ilmeğim bu. 4.
Yine 3 ilmeğimin bir tanesini daha örüyorum. Yani kenarda 5 ilmek ördüm. 6. ilmeğimi düşürüyorum. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi 6 sıra ördüğümüze göre 4 ilmeğimi düşürdüm arkadaşlar. Ve düz ördüm. Bu düşürmüş olduğum ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Dördüncüsü için 1, 2, 3, 4 kez ilmeğimi düşürdüm. Ve düz ördüm. Yine 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Dördüncüsünde 4 kez aşağı kata indim ve ilmeğimi düz ördüm. Bakalım modelimizin bakın son haline, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, ikinci model çalışmamı da tamamladım ve yine 6 sıra ördüm. Şimdi tekrardan model çalışmamıza başlayacağız. Bu kez baştan 3 ilmek örüyorum. Tıpkı birinci sırada yapmış olduğum gibi. 2, 3. 3 ilmek ördükten sonra 4. ilmeğimi çıkarıyorum. Ve 4. ilmeği 4 kez çıkardıktan sonra düz olarak örüyorum. 3 ilmek sayıyorum. 3 ilmeğimi saydım ve 4. ilmeğe yine aynı işlemi yapıyorum. Şimdi ilk kesmemizi, yani koldaki ilk eksiltmemizi yapacağımız yere kadar örgümüzü bu mantıkla örmeye devam ediyoruz. Kaç model ördükten sonra ilk koldaki eksiltmemi yaptım. Bunun detayını da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5 model çalıştık. 6. modelimizin temelini atarken artık burada bir kesme işlemi yapmak istiyorum. 6. modelimize başlamadan önce kenar ilmeğimi aldım, şişime taktım ve 2 ilmeğimi birlikte alarak baştan kesiyorum. Daha sonra son 2 ilmeğim kalana kadar düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar düz örgümü ördüm. Son 2 ilmeğimi birlikte alarak kesmemi yaptım. 51 ilmekten oluşan kol ilmeklerim 49 ilmeğe düştü arkadaşlar. 5 model daha çalışacağım. Yine 2 baştan birer kez daha kesme yapacağım. Ve örgümün kol boyu oluşana kadar 47 ilmekle devam edeceğim arkadaşlar. Evet örgü severler, kesmemizi yaptıktan sonra ilk modelimizi çalıştık. İlk modelimizde hatırlıyorsanız baştan 3 ilmek örüp ilmeğimizi 4. ilmeğimizi ilmek kaçırma yapıyorduk. Daha sonra baştan 5 ilmek örerek ilmek kaçırma modelini çalışmıştık. Şimdi kesme yaptıktan sonra ilk model çalışmamız baştan 5 ilmek öreceğimiz kısma denk geldi. Yalnız bir ilmek eksilttiğimiz için baştan 4 ilmek örerek eksiltme çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi yine 6 sıradan oluşacak düz ilmeklerimi 3 sıra düz 3 sıra ters örüp gelmek istiyorum ve baştan 3 ilmek örerek ilmek çalıştığımız modeli birlikte çalışmak istiyorum. Evet 6 sıradan oluşacak düzlerimizi ördük arkadaşlar. Şimdi model çalışmam gereken sıradayım gördüğünüz gibi. Şimdi şu kısım model çalışacağımız bölüm olduğuna göre eksiltme yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz bir öndeki sıramızda. Buradaki baştaki öreceğimiz ilmek sayımız da değişmiş oldu. Bunun için model çalışmamız şu ilmeğimizi bırakacağımıza göre baştan 2 ilmek örerek bırakmamız gerekiyor. Önceden baştan 3 ilmek düz örerek bir ilmeği kaçırıyorduk. Şimdi baştan 1. ilmeğimi örüyorum. 2. ilmeğimi düz örüyorum. 3. ilmeğime geldiğimde bu ilmeğimi 4 kez olmak üzere ilmek kaçırma işlemi yapıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra 4. ilmeğime alttan tığım şişimi geçirerek düz örgüme başlıyorum. Evet kameraya çarpmaması için
İşlerim biraz uzun geliyor. Evet, ilk işlemimi yapmış oldum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi modelimizdeki aynı oranımıza devam ediyoruz. 3 ilmek örüyoruz, 1 ilmeğimizi bırakıyoruz. 3 ilmek örüyoruz, 1 ilmeğimizi bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. sıramı çalışıyorum. Evet arkadaşlar, ikinci kesmemizi de yapmış olduk. Böylelikle 47 ilmekle yolculuğumuza devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. modelimi de çalıştım. Şimdi buraya kadar bakmak istiyorum. Kol boyum 10. model çalıştığımda 16 santim olmuş. Yakadan itibaren kol boyumu ölçmek istiyorum arkadaşlar. Kaç santime ulaşmışım? Şu an tam 32 santim boyunda bir kol yakadan itibaren ölçtüğümde, robadan itibaren ölçtüğümde de haroşalarımızla birlikte 17 santim, sadece model kısmını çalıştığım zaman da 16 santim uzunluğunda bir model çalışması yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir model daha çalışacağım. Ben 11 model olarak bitirmek istiyorum. Bir model daha çalıştıktan sonra 5 dişten oluşacak şekilde kolumuzun lastik kısmını öreceğiz ve kesme işlemimizi yaparak bitireceğiz. Yalnız kol lastiğimize başlarken 47 ilmeğimden 5 ilmek daha eksilterek başlamak istiyorum ve 42 ilmek olarak kolumu kapatacağım arkadaşlar. Evet örgü dostları, 11. modelimi de çalıştım. 47 ilmeğim var. Şimdi yapmam gereken şey 5'er ilmek keserek hem haroşa, lastik haroşalarıma başlıyorum örgümde arkadaşlar. Kameraya da yaklaştırmış olayım. Baştan 4 ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Haroşa tekniğine başlıyorum. Ara ara 3 ilmek daha örüyorum. Yine 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bu şekilde 5 ilmek eksilteceğim. Şu an ikinci kez eksiltmiş oldum örgümde. 5 ilmek daha örüyorum. 2 ilmeğimi tekrar kestim. Üçüncü kez. Yine 1 2 3 4 kez ördüm. Bir kez daha kestim. Bir kez daha keseceğim. 5 kez eksilttim. 42 ilmeğim kaldı. 5 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı öreceğim ve kolumu bitireceğim. İpimi keserken biraz uzunca keseceğiz. Çünkü kolumuzu dikmek için kullanacağız. Evet arkadaşlar, kolumuzun altındaki dikişlerimizi de tamamlamış olduk. Şöyle uzak çekim daha mı net görünür? Evet, daha net görünebilir. Gördüğünüz gibi dikişlerimizi de tamamlamış olduk. Bonbon modelimizi uyguladık. Ön kısımdan bu şekilde. Şimdi arka ilmeklerimin ilkine ipimi bağladım. Diğer kolumuz için 51 ilmeğimize doğru gideceğiz ve aynı işlemleri diğer kolumuzda da yapacağız arkadaşlar. İşlemimiz bitince yine ön beden için ilk ilmeğimize ipimizi bağlayacağız. Öne kadar düzümüzü öreceğiz. Dönüşte kol altı artırmalarımızı hesaplayarak orantılı bir şekilde modelimizi kurabilmemiz için hesaplayarak birlikte kol altı artırmalarını yapalım. Evet örgü severler, hırkamızın kollarını tamamlamış oldum. Şu şekilde göstereyim hırkamızın kol kısımlarını. Her iki kolumuzda toplamda 11 model çalışarak ve 5 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı örerek kesme işlemlerini tamamladık. 2 yaş bebeklerimiz için uygun bir kol boyu ayarlamış olduk. Tekrar ipimizi en son ilmeğimizi ön ilmeğimize takarak başa kadar düz örgümüzü ördük. Şimdi geriye doğru dönüyoruz arkadaşlar. Ve modelimizi tekrar orantılı kurabilmemiz için tek sayı kurmamız gerekiyor. Bunun için elimde şu an için 140 ilmek var. Bu 140 ilmeğin kolun bir tanesine 2, bir tanesine 3 kez artırma yaparak 5 ilmek ekleyeceğim. 147 ilmeğe sabitlemiş olacağım. Böylelikle modelimiz 3 artı 1 şeklinde orantılı bir şekilde kurulsun istiyorum. Tabi daha büyük yapacak arkadaşlar 151, 155 şeklinde bunları çoğaltabilirler. Daha az
küçük yapacak arkadaşlar. Her 147 ilmekten 4 ilmek eksik düşünerek yine orantılı bir şekilde bonbon modelini kurabilirler. Şimdi ters örgümü, birinci sıramız düz olarak devam etmişti hatırlarsanız. Ters örgümü devam ettiriyorum şu anda ve 3 kez kol altıma artırma yapıyorum. Birinci artırma kısmım 3 ilmekten oluşacak. Birinci ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimi aldım ve üçüncü ilmeğimi yine arada, şurada bir boşluk kalmadan şu aradan da bir ilmek alabilirim. Bunu da çıkarmak istiyorum. Evet, ikincisi ve üçüncüsü de şurada olduğu zaman daha düzgün bir görüntü oluşturacağım. Birincisinden 3 ilmek artırdım. Bu 3 ilmeğimiz de düz olarak örgümüze dahil oldu. Şimdi ters örgülerimi örmeye devam ediyorum. Diğer kolumda ise 2 ilmek artıracağım arkadaşlar. Robamız orantılı bir şekilde kurulsun diye. Evet, ters örgümüzde diğer kolumuzun altına geldim arkadaşlar. Bir ilmek çıkardım, örgüme ekledim. Bir ilmek daha aradaki boşluktan aldım, örgüme ekledim ve yine ters örgümü örmeye devam ediyorum. 5 ilmek ekledik. 147 ilmek olarak yolculuğumuza devam edeceğiz beden kısmında. Şimdi ön kısma döneceğim. Bu gidiş bir dönüş 2 sıra düzüm oluştu. Tekrar bir sıra düz, bir sıra ters öreceğim. Gidiş bir dönüş 2, 4 sıra örmüş olacağım ve ilk bonbon modelini çalışacağız. Sonraki modellerimiz ise gidiş bir dönüş 2, kenarda 3 diş haroşa oluştuğunda, yani 6 sıra yaptığımızda ikinci modelimizi çalışacağız. İlk modelimiz haroşa altına düştüğü için ve ilk çalışma olduğu için 4 sıradan oluşacak. Evet, başa kadar örgümü ördüm. Bu arada ilk evi çalışmamızda ne durumdayız bunu da kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, tam ilk evi çalışması yapacağım yerdeyim. 13. sıramı ördüm. 14'e dönerken 3. ilk evimi de açıyorum. 3 ilmek ördüm, bir kez doladım, 2 ilmeğimi birlikte aldım ve tekrardan 2 diş daha haroşamı ördüm. Böylelikle 7 ilmekten oluşan yan patımı ve 3. ilk evimi açmış oldum. Şimdi bir sıra düz, bir sıra ters örüp geliyorum. Evet, örgü severler. Gidiş bir dönüş 2, 4 sıramı tamamladım. Şimdi 7 ilmek haroşamı örüyorum. Kamerayı şöyle net bir şekilde uzaklaştıralım. 3, 6, 7. Şimdi birinci ilmeğim, gördüğünüz gibi düşürmeyi birinci ilmeğimden itibaren başlatacağım. 1, 2, 3, şu da 4. 4 kez düşürdüm ve haroşa ilmeğime kadar indim arkadaşlar. Şimdi bu haroşa ilmeğime indikten sonra bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrardan sayıyorum. 1, 2, 3 düzümü örüyorum. 3 düzüm ördükten sonra 4. ilmeğim için 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi geri çıkarıyorum ve düz örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 3 düz, 1, 2, 3, 4 ilmeğimi çıkardım ve alttaki tabandaki bu bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sıra bonbonumuzu bu şekilde kuruyorum. Bakın 4 sıra olduğu yan taraftaki haroşa sıramdan belli. 2 diş haroşa olduğunda modelimizi çalışmaya başladık. Başa kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Ve üstüne 3 diş haroşa boyunda gidiş bir dönüş 2, 6 sıra örüyorum ve tekrar aynı işlemi yapıyorum. Evet, başa kadar modelimizi uyguladım.
En son 3 düz ilmeğimi ördüm. 4. ilmeğim haroşamdan önceki son düz ilmeğim. Bunda da ilmek düşürmemi yaptım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve 7 ilmek haroşa örerek sıramın başına geldim. Birinci bonbon modelimi tamamladım. Şimdi tersten döndükten sonra saymaya başlayacağım. Gidiş 1, dönüş 2, 6 sıraya tamamladığımda ikinci modelde birlikte çalışalım. Evet arkadaşlar, model kurulumumuzun birinci bonbonunu birlikte yapmıştık. İkinci bonbonunu yaptığımız videomuz şu an silindi. Tekrardan bonbon çalışmalarımın sonuna gelirken ikinci modelimi nasıl kurduğumu yeniden paylaşmak istiyorum size. Birinci ve ikinci sıramız, her ikisini çaprazlama tekrarlayarak devam ettik örgümüze. Şimdi bir önceki sıramızda İlk birinci ilmeğimizi ilk önce ilmek kaçırma tekniğiyle kaçırıyoruz ve daha sonra 3 ilmek arada 3 ilmek örerek devam ettik örgümüzü. 3 düz bir ilmeğimizi düşürme, ilmek düşürme şeklinde yaparak modelimizi kurduk. İkinci sıramıza başlarken ise ne yapıyoruz? Bu kez baştaki ilk ilmeğimizi düşürme işlemi yapmıyoruz. Baştan 2 ilmeğimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Çünkü bu 3 ilmek düzümüzün ortasındaki ilmek. Yani ikinci ilmeğe denk gelecek şekilde ilmek düşürmemizi yapmamız gerekiyor. Tek tek ilmeklerimizi çıkararak 4 kez tekrarlıyorum ve kaçırdığım ilmeği altta bir kez düz örüyorum. Daha sonra bu ilmeğimi düz ördükten sonra arada 1, 2, 3 ilmek düz ördükten sonra yine 4 ilmeğimi düşürüyorum. Dördüncü işleme tabi tuttuktan sonra gördüğünüz gibi düz örüyorum ve arada yine 3 ilmek düz örüyorum. Birinci sıramız videomuzda anlattığımız şekilde ilk ilmeği düşürerek başlamıştık. İkinci sıramızda ise başta 2 ilmek düz ördükten sonra yine ilmek düşürme, bu arada 3 düz 1 düşürme şeklinde devam eden bonbon çalışmasını yapmaya devam ediyorum. Yeterli 2 yaş ördüğüm için yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz arkadaşlar hırkamızın boyunu. Şu an 5. ilikevimi açtım ama boyu yeterli gelmediği için örmeye devam ediyorum. 6. ilikevimizden sonra büyük ihtimal kesme işlemlerine başlayacağız. Böylelikle 2 yaş için yeterli uzunluğa, enine göre uygun bir uzunluğa da ulaşmış olacağız arkadaşlar. Böylelikle ikinci model sırasında nasıl çalıştığımı sizlerle paylaşmış oldum bir kez daha. Bonbon modelimizde yaklaşık sayalım bir tane. Şu ana kadar kaç model çalışmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. modelimi çalışıyorum. 13-14 model rahat çalışacağız tahminen arkadaşlar. Yine yeterli uzunluğa gelip model çalışmamız bittiğinde kaç tane bonbon çalıştığımın net sayısını da yine sizlerle paylaşacağım. Bonbon çalışmamız bittikten sonra 4 dişten oluşacak haroşalarımızı öreceğiz. 5. sıramıza başladığımızda kesme işlemini yaparak lastik çalışmamızı da sona erdireceğiz. Şimdi ben örgümü tamamlayıp geliyorum ve bilmeniz gereken teknik bilgilerin üzerinden bir kez daha geçeceğim. Evet örgü severler, hırkamızı bitirdik. Toplamda 14 model çalıştım. 6 kez de düğme denk geldi arkadaşlar boyunu oluşturmamız için ve tam 2-2,5 yaş bebeklerimiz için uygun olan hırkamı hazırlamış oldum. Hırkamın boyu arkadaşlar 37 santim, eni ise 34 santim oldu. 2-2,5 yaş bebeklerimiz için de uygun bir çalışma olmuş oldu. Yeni anlatımlarda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.